Hayat Ağacı'ndan herkese merhaba. Bir insan için çekici olup olmadığı konusu her zaman için merak edilen bir şey olmuştur. Bu konuda çalışan uzmanlar bazı kişileri diğerlerinden daha çekici yapan şeyin ne olduğu konusunda çeşitli görüşler ortaya koymuşlardır. İnsanlar da çekiciliklerini artırmak için çaba harcıyor, birçok şey yapıyor. Sizi başkalarından daha çekici yapan şeylerin neler olduğunu merak ediyorsanız bu konuda hazırladığımız videoya göz atabilirsiniz. Fakat bazı faktörler var ki sizi başkalarından daha az çekici hale getirebilecek riskler barındırır. Bu durumları yaşamak çekicilik konusunda kendinizi sabote etmek anlamına gelir. Bu videoda çekiciliğinizi azaltan faktörlerden bahsediyoruz. Uykusuz kalmak. Uykusuz kalmak sizi bedenen yorgun ve bitkin bir hale getirmesinin yanında başkalarının gözünde de daha az çekici yapabilir. Çünkü uykusuzluk vücudun kendini yenilemesine, dinç ve diri görünmeye engeldir. Yüzünüzde daha fazla kırışıklık, kabarık gözler ve koyu halkalar anlamına gelir. Uykusuzluk dolayısıyla yaşayacağınız yorgunluk ve bitkinlik aynı zamanda sizi sosyalleşmekten alıkoyan bir unsur olacaktır. Sağlıksız bir vücuda ve yüze sahip olmak, kendinizi sosyal ortamlardan geri çekmenize sebep olacağı gibi bu sağlıksız görüntü dolayısıyla hastalıktan kaçınma refleksiyle etrafınızdaki insanlar da sizden uzaklaşacaktır. Kötü kokmak. Yapılan araştırmalar kişilerin kullandıkları kokuların ve esansların sosyal ilişkilerde hayati bir rol oynadığını göstermiştir. Nasıl koktuğunuz, diğerlerinin sizi algılama şekillerini doğrudan etkileyen bir unsurdur. Güzel kokmak, doğası gereği sağlık ve hijyenle ilintilidir ve başkalarına pozitif sinyaller göndermenizi sağlar. Kötü kokmaksa mikropları ve parazitleri akla getireceği için çekicilik puanınızın doğrudan düşmesine neden olur. Kokularla ilgili enteresan bir durum daha var. Bu konuda çalışan bilim insanları, kişinin kendisiyle benzer kokular süren bir başka kişiyi daha az çekici bulduğunu keşfetmişlerdir. Seçeceğimiz kokuların benzersiz olması bu nedenle önemlidir. Dış görünüşle aşırı ilgilenmek. Dış görünüşe dikkat etmek, her zaman temiz giyinmek ve bakımlı olmak elbette güzel bir şey ve çekicilik puanınızı yükseltir. Fakat burada da aşmamanız gereken bir sınır var. Aşırı pimpirikli ve titizlik hastası biri olmak, bir saç telinin yerinde olup olmadığıyla ilgili endişeler yaşamak, ayna gördüğü her yerde karşısına dikilip orasıyla burasıyla ilgilenmek bir insanı çekicilikten uzaklaştıran şeyler. Çünkü bu tavırlarla karşınızdaki insanlara yüzeysel olana ne kadar önem verdiğinizle ilgili mesajlar yollamaya başlarsınız ve sizin özbenliğiniz, şahsiyetiniz, içinizde taşıdığınız iyi insan ikinci planda kalır. Kimseye ihtiyacı yokmuş gibi davranmak. İnsanlara karşı çok mesafeli olmak, kendine aşırı güven duygusuyla sanki kimseye ihtiyacı yokmuş gibi davranmak, hele de etrafındaki birçok kişiyi görmezden geliyor gibi yapmak da sizi çekicilikten uzaklaştıran bir faktördür. Böyle durumlarda yaşayacağınız şey genel olarak insanlar tarafından unutulmaktır. Bu riske girecek şekilde davranmayın. Etrafınızdakiler sizin yanınızda kendilerini rahat hissetmeye, ilgi görmeye meyillidir. Her şeyi kararında yapmaya dikkat ederek bunu onlardan esirgemeyin. İnsanlarda sizin merhabanıza, tebessümünüze bir aşinalık hissi oluşturduğunuzda çekiciliğiniz de otomatik olarak artacaktır. Çok yapışkan biri olmak. İnsanlara buz gibi soğuk davranmak ne kadar çekiciliği azaltan bir şeyse, aynı şekilde çok yapışkan biri olmak da etrafınızdakilerin hoşlanmayacağı bir şeydir. Bu yapışkanlık dolayısıyla insanların gözünde kendine güvenden yoksun ve muhtaç bir izlenim bırakırsınız. Yapılan araştırmalar böyle davrananlara karşı insanların adeta tiksinti derecesinde mesafeli davrandıklarını ortaya koymuştur. Etrafınızdakilerin gözünde her zaman güvenilir ve dengeli, her şeyi kararında yapan biri olmayı hedeflemelisiniz. Herkesle sıkı fıkı olmak. Günlük yaşam içerisinde birçok insanla etkileşime gireriz. Bu etkileşimler sosyal hayatın getirdiği bir şeydir ve yanlış bir tarafı da yok. Fakat burada da temas ettiğiniz insanların size yakınlık derecesine göre mesafeleri iyi ayarlamak zorundasınız. Herkesle sıkı fıkı olmak, arkadaş canlısı görüntüler vermek, sizin birinci çemberinizde olması gereken etrafınızda antipati yaratabilir ve çekicilik puanınızı düşürür.
Çünkü her önüne gelene aynı jestleri yapan, aynı sözleri sarf eden biri bir süre sonra yakın çevresinde bile sahte davranmakla itham edilebilir. Böyle yapmaktansa yakın çevrenizde olması gereken dostlarınıza ve günlük yaşamda etkileşime girdiğiniz arkadaşlarınıza nasıl davranacağınızı iyi hesaplamanız, bu konuda seçici olmanız gerekir. Kendine aşırı güvenmek. Kendine aşırı güvenen insanların çok çekici olacağı düşünülür. Ama aslında bu hatalı bir bilgidir. Çünkü insanların gözünde bu aşırı özgüvenin arkasında aslında bir zayıflık emaresi olabileceği izlenimi bırakır. Biraz önce de söylediğimiz gibi her şeyin kararında olması iyidir. Aşırı özgüven ve bencillik kardeş kavramlardır. Bencillik ise çekiciliği yok eden, en uzak durulması gereken kusurlardan biridir. Çünkü bencil insanda empati yapma yeteneği diğer insanlara göre daha azdır. Herkes etrafında özgüven sahibi, güvenilir, dost canlısı birilerinin olmasını ister. Kusurlardan arındırılmış, pirupak yaratıldığını düşünen, egosu tavan yapmış kişilerin ise çevrelerinde olmasından pek haz etmezler. Tembellik ve amaçsızlık. İnsanlar çevrelerindeki insanlarda bir hayat emaresi görmek isterler. Bu, yaşadığın hayata tutunmak için bir amaç duygusu taşımakla ve gayretli olmakla ilgili bir şey. Sürekli sağlıksız alışkanlıklar edinen, işine gücüne, giyimine kuşamına çok önem vermeyen, sürekli savsaklayan tipler çekicilikten uzak tiplerdir. Çünkü bu amaçsızlık ve tembellik etrafındaki insanlar açısından motivasyonlarını negatif yönde etkileyecek bir şeydir. Kendisi için iyi şeyler yapmayan ve dilemeyen insanın başkalarına da bir hayrı olmayacağı düşüncesi etrafınızdakileri sizden uzaklaştırır. Sizdeki enerji ve motivasyon, kendiniz için iyi bir hayat kurgulama çabası karşı tarafa da pozitif sinyaller vermenizi sağlar. Çekiciliğinizi korumak veya artırmak istiyorsanız tüm bu sayılanlara riayet etmeniz önemli. Bu bilgiler size çekicilik konusunda ilk adım olan farkındalığı kazandıracaktır. Gerisi kendiliğinden gelecektir zaten. Bu konuda içinizi rahatlatacak bir bilgi de çekicilik konusunda genetiğin çok etkili olmadığı gerçeği. Her şey sizin çabanıza ve davranışlarınıza bağlı. Videoyu beğendiyseniz Hayat Ağacı'na abone olmayı, yorum yapmayı, beğen butonuna basmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.